Bunu gördükçe köpekleri de hatırlıyorum. Başıboş, sokak köpeği, sahipsiz köpek ya da sadece köpek sorunu. Sırtından ısırmış, parçalamış orada. Çocuklarımızı koruyun manşeti var. Hep mi vardı? Son zamanlarda mı arttı? Bu kez kurban 4 yaşındaki bir kız çocuğu. Öleceğimi hissettim. Bazı insanlar saldırılardan çok daha uzun bir süre sonra bile dışarı çıkmak. Ya birilerine saldırıyorlar ya birbirine saldırıyorlar. Yılda 300 bin tane insanın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradığını görüyoruz. Eğer bu köpekler kontrol altında olmayan köpeklerse kuduz riski açısından değerlendirmek lazım. Pakistan üzerinden Afganistan'a giriş yaptık. Sel sularının etkisiyle Muğla Marmaris'teyiz. Müsilaj. Operasyon yapılacak. Buradan da alevler yükselmeye başladı. Küçük bir kız çocuğuna köpekler saldırınca konuyu işlemek için harekete geçtik. Bunun duyurusunu yaptığımızda beklenmedik büyük tepkilerle karşılaştık. Oysa ki sadece başıboş köpek sorununu inceleyeceğiz demiştik. Üstelik her geçen gün bu haberler artıyor. Hem sokak köpekleri hem de pitbull tarzı köpeklerin saldırılarını görüyoruz. O kadar çırpındım, bir türlü önleyemedim. Saldırıya uğrayan kişiler bazen ağır yaralar alabiliyor. Bazıları ise hayatını kaybediyor. Tedavi için belirli bir süre gerekti. Bu sürenin 6 aya çıktığı da oluyor. Tabii burada bölge çok önemli. Yani özellikle baş boyun bölgelerinde burası anatomik olarak da hem estetik olarak da çok önemli bölgelerimiz biliyorsunuz. Buradaki dokuların onarılması da güçlük arz ediyor. Dolayısıyla bu bölge yaralanmaların derecesine göre eğer önemli anatomik bir yapı açıktaysa mutlaka doku nakli gerekiyor. Bu doku nakli lokal olabilir, bölgesi olabilir veya vücudun daha uzak bölgelerinden buraya doku taşınarak bu defektin onarılması yoluna gideriz. Saldırıların bir de psikolojik boyutu var. Çoğu kişi de travmalara neden olabiliyor. Özellikle de çocuklarda. Kişide kaygı bozukluğu, depresyon ya da travma sonrası stres bozukluğu görülebilir bu tür durumlardan sonra. Isırılan kişi olay anında büyük bir şok yaşar. Atlattıktan sonra asla iyileşmeyeceğine yüzüne çıkabilir. Saldırıya uğrayan kişilere göre farklılıklar görsek de bazı ısırıklar kişinin öz saygısına zarar veren yara veya bozukluklara bırakabilir. Bu tür durumlarda yapmamız gereken en önemli şey ise alanında uzmanlaşmış bir psikologdan yardım istemek. Belediyeler kısırlaştırma seferberliği başlatmadığı için hayvan sayısı arttı. Hayvan sayısı artınca belediyeler kısırlaştırma yerine hayvanları şehir dışına attılar. Şehir dışına atılan hayvanlar şehir dışında kontrolsüz üreyerek tekrar şehirlere girdiler. Hal böyle olunca maalesef ısırma vakaları olmaya başladı. Yapılabilecek en etken çözüm kısırlaştırma seferberliğini bir an önce başlatarak hayvan sayısını kontrol altına almakla mümkündür. Bizim grup olarak yaptığımız en önemli çalışma, belki de en önemli çalışma, Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu olduğunu anlatmak. Çünkü insanlar zannediyor ki bunlar küçük münferit olaylar. Bunlar sadece küçük bir bölgede çok az sayıda insanın başına gelen olaylar. Hayır, değil. İlk yapmaya çalıştığımız bir başıboş köpek sorunu yaşadığımızı ülkeye anlatmak. Yılda 300 bin insan saldırıya uğruyor. Ancak böyle bir sorun olduğunu kimse bilmiyor.